Büyük Sfenks, Antik Mısır'ın en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilir. Yatay bir şekilde uzanan bir aslan gövdesi ve insan başı ile bilinen bu devasa heykel, 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olup, tek bir kireçtaşı bloktan oyulmuştur. Bu büyüleyici yapı, yaklaşık 4500 yıl önce, Firavun Kafre döneminde inşa edilmiştir. Kafre, Mısır'ın 4. hanedanlık döneminde hüküm süren güçlü bir firavundur ve genellikle Sfenks'in yüzünün ona ait olduğu düşünülür. Büyük Sfenks, Kahire'nin hemen dışında, Giza platosunda yer almaktadır. Bu plato, dünya üzerindeki en ünlü ve en çok ziyaret edilen arkeolojik alanlardan biridir. Sfenks, Kafre piramidinin hemen önünde, piramitlerin koruyucusu gibi durmaktadır. Bu stratejik konum, Sfenks'in antik dönemde ritüel ve dini öneme sahip olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, Sfenks'in Giza piramitleriyle olan bu yakın ilişkisi, onu sadece bir heykel olmaktan öte, büyük bir kompleksteki önemli bir parça haline getirir. Sfenks, antik Mısır mitolojisi ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Aslan gövdesi, gücü ve kudreti simgelerken, insan başı bilgelik ve Firavun'un tanrısal yönünü temsil eder. Bu birleşim, Firavun'un hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bir lider olduğunu vurgular. Antik Mısırlılar, Sfenks'in güneş tanrısı Ra'nın bir yansıması olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle, Sfenks'in yüzü, doğu ufkuna, yani güneşin doğduğu yere bakar. Bu yönelme, Sfenks'in sadece bir heykel olmadığını, aynı zamanda tanrısal ve kozmik bir düzenin parçası olduğunu gösterir. Sfenks ayrıca, Antik Mısır'dan günümüze kadar pek çok kültürde derin bir sembolik anlam taşımıştır. Eski Yunan mitolojisinde, Sfenks bilgi ve bilgelikle ilişkilendirilirken, Orta Çağ Avrupa'sında ise gizem ve güç sembolü olarak kabul edilmiştir. Bugün bile, Sfenks, insanlığın eski medeniyetler hakkındaki merakını ve keşif arzusunu temsil eder. Firavun Kafre'nin, Sfenks'i inşa ettiren hükümdar olduğuna inanılmaktadır. Bu inanış, Sfenks'in yüzünün Kafre'nin yüzüne benzediği iddialarına ve Kafre'nin piramidinin hemen yanında yer almasına dayanmaktadır. İnşaat süreci oldukça karmaşıktı. Sfenks, Giza platosunda bulunan doğal bir kireçtaşı çıkıntısından oyularak yapılmıştır. Antik Mısırlı taş ustaları, basit bakır aletler ve taş çekiçler kullanarak bu devasa heykeli şekillendirdiler. Heykelin baş kısmı, gövdesine göre daha sert bir kireçtaşı katmanından oyulmuşken, gövde kısmı daha yumuşak bir kireçtaşından yapılmıştır. Bu farklılık, zamanla gövdenin daha fazla erozyona uğramasına neden olmuştur. Sfenks'in inşasında kullanılan ana malzeme, yerel kireçtaşıdır. Kireçtaşı, Giza platosunda bol miktarda bulunur ve bu nedenle büyük yapılar için ideal bir malzeme olmuştur. Sfenks'in yüz kısmında ise daha sert ve dayanıklı bir kireçtaşı kullanılmıştır. Bu da yüzün daha az hasar görmesine yardımcı olmuştur. İnşaat sırasında kullanılan teknikler oldukça etkileyicidir. Antik Mısırlılar, basit ama etkili aletler kullanarak büyük kireçtaşı bloklarını kesip şekillendirdiler. Bakır aletler, taş çekiçler ve ahşap kamalar kullanarak büyük blokları dikkatlice oydular ve şekillendirdiler. Ayrıca, taş bloklarının yerleştirilmesi ve taşınması için rampalar ve ahşap makaralar gibi basit makineler kullandılar. Büyük Sfenks'in boyutları gerçekten etkileyicidir. Heykel, 73 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindedir. Yüz kısmı, yaklaşık 4 metre genişliğindedir ve gözleri her biri 2 metre uzunluğundadır. Burun kısmı, zamanla kaybolmuş olmasına rağmen, orijinalde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaydı. Bu devasa ölçüler, Sfenks'in ne kadar büyük bir mühendislik başarısı olduğunu göstermektedir. Büyük Sfenks, inşa edildiği dönemde dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak kabul edilirdi. O dönemde bu büyüklükte ve bu detayda bir heykel yapmak, büyük bir teknik ve sanatsal başarı gerektiriyordu. Sfenks'in büyüklüğü ve görkemi, sadece Antik Mısır'ın değil, aynı zamanda tüm antik dünyanın mühendislik ve sanat alanındaki ileri seviyesini gözler önüne serer. Bu devasa yapı, hem fiziksel boyutları hem de sembolik anlamıyla, Antik Mısır'ın gücünü ve ihtişamını temsil etmektedir. Sfenks'in yapımı,
o dönemdeki Mısırlıların olağanüstü mühendislik becerilerini ve sanatsal yeteneklerini göstermektedir. Bu nedenle, Büyük Sphinx, binlerce yıl sonra bile hala hayranlık uyandırmakta ve Antik Mısır'ın büyüklüğünü ve gizemini yansıtmaktadır. Büyük Sphinx'in yapımı ve amacı hakkındaki alternatif teoriler ve tartışmalar, tarihçiler, arkeologlar ve jeologlar arasında süregelen bir ilgi ve merak konusu olmuştur. Bu teoriler, Sphinx'in kökeni, inşa tarihi ve işlevi üzerine farklı perspektifler sunarak, bilinen tarihsel anlatının ötesine geçmeyi amaçlar. Bazı araştırmacılar, Büyük Sphinx'in Antik Mısır'dan daha eski bir medeniyet tarafından inşa edildiğini öne sürerler. Bu teori, Sphinx'in üzerindeki su erozyonu izlerine dayanır. Jeolog Robert Shokoch, Sphinx'in gövdesindeki erozyon izlerinin, Mısır'da son kez binlerce yıl önce görülen yoğun yağışlarla oluşmuş olabileceğini belirtir. Bu teoriye göre, Sphinx, M.Ö. 10.000 civarında, daha önce bilinmeyen bir medeniyet tarafından yapılmış olabilir. Bu da Sphinx'in Kafre döneminden çok daha eski olduğunu gösterir. Başka bir teori, Büyük Sphinx ve Giza piramitlerinin, Orion takım yıldızı ve Nil Nehri ile uyumlu bir şekilde hizalandığını iddia eder. Yazar Robert Bauval ve Adrian Gilbert, piramitlerin Orion'un kuşağına, Nil Nehri'nin ise Samanyolu'na karşılık geldiğini savunur. Sphinx'in doğuya, yani güneşin doğduğu yöne bakması, bu teorinin bir parçasıdır. Bu hizalama, Antik Mısır'daki astronomik ve kozmolojik inançlarla ilişkilendirilir ve Sphinx'in daha geniş bir dini ve kozmik plana hizmet ettiğini öne sürer. Bazı teoriler, Sphinx'in Kafre tarafından değil, ondan sonra gelen bir firavun tarafından yeniden inşa edildiğini veya değiştirildiğini öne sürer. Bu teoriye göre, orijinal Sphinx daha eski bir döneme ait olabilir ve Kafre ya da halefleri tarafından restore edilip mevcut haline getirilmiş olabilir. Bu, Sphinx'in yüz hatlarının neden Kafre'ye benzediğini açıklayabilir. Çünkü Kafre'nin döneminde heykel yeniden şekillendirilmiş olabilir. Atlantis teorisyenleri, Büyük Sphinx'in kayıp Atlantis medeniyetiyle bağlantılı olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre, Atlantis'ten kaçan insanlar, Sphinx'i ve Giza kompleksini inşa ederek, bilgilerini ve kültürlerini bu yapılar aracılığıyla korumuş olabilirler. Bu teori, Platon'un Atlantis efsanesine ve antik dünyada bilinen ancak kaybolmuş medeniyetlere dayanır. Alternatif teoriler ve tartışmalar, Büyük Sphinx'in gizemini daha da derinleştirir. Bu teoriler, Antik Mısır'ın bilinen tarihini yeniden değerlendirir ve Sphinx'in ardındaki gerçeği keşfetmeye yönelik farklı bakış açıları sunar. Her ne kadar bu teoriler bazı bilim insanları ve araştırmacılar tarafından eleştirilse de, Sphinx'in yapımı ve amacı hakkındaki merakı canlı tutar ve yeni keşifler için ilham kaynağı olur. Büyük Sphinx, Antik Mısır'da birçok sembolik anlam ve işleve sahip bir yapıdır. İlk olarak, Sphinx'in aslan gövdesi ve insan başı kombinasyonu, Firavun'un gücünü ve bilgelik yeteneğini simgeler. Aslan, antik dünyada güç ve cesaretin sembolü olarak kabul edilirdi. İnsan başı ise, Firavun'un ilahi doğasını ve tanrısal bilgeliğini temsil eder. Bu nedenle, Sphinx, Firavun'un hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bir lider olduğunu vurgular. Sphinx'in işlevi büyük olasılıkla koruyuculuk rolüyle ilişkilidir. Giza piramitlerinin ve Kafre'nin mezar kompleksinin girişinde bulunan Sphinx, kutsal alanın koruyucusu olarak görülür. Bu koruyucu rol, Mısır mitolojisinde Sphinx'e atfedilen tanrısal ve kozmik düzeni temsil eden güçlerle de uyumludur. Ayrıca, Sphinx'in doğuya, güneşin doğduğu yöne bakması, güneş tanrısı Ra'ya olan bağlılığını ve onun koruyucusu olarak hizmet ettiğini gösterir. Büyük Sphinx, Giza piramitleri ile sıkı bir ilişki içindedir. Özellikle Kafre'nin piramidi ile olan yakınlığı, Sphinx'in Kafre tarafından inşa ettirildiğine dair yaygın bir inancı destekler. Sphinx, Kafre'nin piramidinin hemen önünde yer alır ve bu da onun piramit kompleksinin bir parçası olduğunu düşündürür. Bu konum, Sphinx'in piramitlerin koruyucusu ve kutsal alanın bekçisi olarak hizmet ettiğini ima eder. Giza piramitleri, firavunların mezarları olarak inşa edilmiştir ve onların ölümsüzlüğünü sağlamayı amaçlar. Sphinx, bu bağlamda, Firavun'un ruhunu koruyan ve ölüler diyarına geçişini sağlayan bir muhafız olarak kabul edilebilir.
Sfenks'in bu koruyucu rolü, piramitlerin ve çevresindeki yapıların dini ve ritüel önemini artırır. Sfenks ayrıca, Mısır'ın ölüm ve diriliş ritüellerinde de önemli bir rol oynar. Firavunların ölümlerinden sonra, onların ruhları ölüler diyarına geçiş yapar ve burada tanrılar tarafından yargılanır. Sfenks, bu geçişin koruyucusu ve rehberi olarak kabul edilir. Bu nedenle, Sfenks'in mezar komplekslerinin girişinde yer alması, Firavun'un ruhunun güvenli bir şekilde ölüler diyarına ulaşmasını sağlamayı amaçlar. Ayrıca, Sfenks'in başındaki Nemes başlığı ve sakalı, Firavunların tanrısal doğasını ve kraliyet otoritesini temsil eder. Bu semboller, Sfenks'in hem dini hem de politik bir figür olduğunu gösterir. Antik Mısırlılar, Sfenks'in gücüne ve koruyuculuğuna inanarak, ona tapınma ritüelleri düzenler ve kurbanlar sunarlardı. Büyük Sfenks'in yüzü, zamanla büyük ölçüde bozulmuştur ve bu bozulmanın çeşitli nedenleri vardır. İklim koşulları da yüzün bozulmasında büyük rol oynamıştır. Giza platosunun sert çöl iklimi, yüzeyde aşındırıcı etkiler yaratmıştır. Özellikle, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları, taşın genleşip büzülmesine ve sonunda çatlayıp parçalanmasına neden olmuştur. Rüzgarla taşınan kumlar, yüzeyi aşındırmış ve yıpratmıştır. Ayrıca, insan kaynaklı zararlar da yüzün bozulmasına katkıda bulunmuştur. Tarih boyunca, Sfenks çeşitli saldırılara maruz kalmıştır. En ünlü vakalardan biri, 14. yüzyılda Mısır'da yaşayan Sufi dervişlerin, Sfenks'in burun kısmını tahrip etmesi olayıdır. Dervişler, Sfenks'in putperestliğin bir sembolü olduğunu düşündükleri için, burun kısmını tahrip etmişlerdir. Bu nedenle, bugün Sfenks'in yüzünde belirgin bir burun eksikliği görülmektedir. Sfenks, tarih boyunca çeşitli restorasyon çalışmaları geçirmiştir. Bu çalışmalar, genellikle Sfenks'in zamanla bozulmuş kısımlarını onarmak ve yapıyı korumak amacıyla yapılmıştır. Antik Mısır döneminde bile, firavunlar ve rahipler Sfenks'in bakımını ve onarımını üstlenmişlerdir. Yeni Krallık döneminde, özellikle Firavun II. Ramses döneminde, Sfenks üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde de Sfenks'e ilgi devam etmiş ve bazı restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu dönemde, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un emriyle Sfenks'in zarar görmüş kısımları onarılmıştır. Modern dönemde, Sfenks üzerindeki en kapsamlı restorasyon çalışmaları 20. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. 1925 yılında Fransız mühendis Émile Baraïse, Sfenks'in gövdesindeki kumları temizlemiş ve yapıyı stabilize etmek için çeşitli onarımlar yapmıştır. 1980'lerde ise Mısırlı arkeolog Zahi liderliğinde büyük bir restorasyon projesi başlatılmıştır. Bu projede, Sfenks'in gövdesindeki çatlaklar doldurulmuş, taş bloklar yenilenmiş ve yapının genel yapısal bütünlüğü güçlendirilmiştir. Modern dönemde, Sfenks'in korunması için yapılan çalışmalar, teknolojik gelişmelerle desteklenmiştir. 1990'larda ve 2000'lerde, Sfenks'in yüzeyi ve yapısı, lazer tarama ve 3D modelleme teknikleri kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu teknolojiler, Sfenks'in mevcut durumunu belgelemek ve gelecekteki restorasyon çalışmalarını daha hassas bir şekilde planlamak için kullanılmıştır. Büyük Sfenks, Antik Mısır'ın en gizemli yapılarından biridir ve yıllar boyunca içinde gizli geçitler ve odalar bulunduğuna dair birçok spekülasyon yapılmıştır. Sfenks'in altında ve çevresinde gizli odalar ve geçitlerin olduğu fikri, tarihçiler ve arkeologlar arasında büyük bir merak uyandırmıştır. Bazı araştırmacılar, Sfenks'in altında ve çevresinde yapılan radar ve sismik tarama çalışmaları sonucunda, yeraltı boşluklarının ve tünellerin varlığını öne sürmüştür. Bu boşlukların ve tünellerin, Sfenks'in inşası sırasında mı, yoksa daha sonraki dönemlerde mi yapıldığı ise hala tartışmalıdır. Sfenks'in gövdesinde ve tabanında tespit edilen çeşitli boşluklar, bu yapının altında daha fazla keşfedilmemiş alanların olabileceğini düşündürmektedir. Edgar, 20. yüzyılın ünlü medyumlarından biridir ve Sfenks hakkında oldukça dikkat çekici bir teori ortaya atmıştır. Edgar, Kayıtlar Salonu adını verdiği bir yerin Sfenks'in altında bulunduğunu iddia etmiştir. Bu teoriye göre, Kayıtlar Salonu, Atlantis medeniyetinin bilgilerini ve tarihini içeren bir yeraltı odasıdır.
Edgar, bu odanın Atlantis'in çöküşünden sonra hayatta kalanlar tarafından Mısır'a getirilen bilgilerle dolu olduğunu ve insanlık tarihine dair büyük sırlar barındırdığını öne sürmüştür. Edgar'ın takipçileri, kayıtlar salonunun bulunması halinde, antik dünyanın kayıp bilgilerine ve Atlantis medeniyetine dair önemli ipuçlarına ulaşılabileceğine inanmaktadır. Bu teoriye dayalı olarak, Sphinx'in altında yapılan bazı araştırmalarda, gerçekten de yeraltı boşluklarının ve tünellerin varlığı tespit edilmiştir. Ancak, bu boşlukların kayıtlar salonu ile ilişkili olup olmadığı henüz kanıtlanmamıştır ve bu konu hala bir spekülasyon olarak kalmaktadır. Sphinx ve çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalar, bu gizemli yapının sırlarını çözmeye yönelik önemli bulgular ortaya çıkarmıştır. Sphinx'in çevresinde yapılan kazılar, yapının inşa süreci, kullanılan malzemeler ve Antik Mısır dönemine ait çeşitli eserler hakkında bilgi sağlamıştır. 1930'larda, Sphinx'in çevresinde yapılan kazılar sırasında, antik tapınak kalıntıları ve heykeller bulunmuştur. Bu bulgular, Sphinx'in bir dini kompleksin parçası olduğunu ve Antik Mısır'ın önemli dini ritüellerinde kullanıldığını göstermektedir. Daha yakın dönemlerde, 1970'lerde ve 1980'lerde, Sphinx'in çevresinde yapılan jeofizik araştırmalar, yapının altında ve çevresinde çeşitli boşluklar ve anomali alanları tespit etmiştir. Bu çalışmalar, Sphinx'in altında henüz keşfedilmemiş odalar ve tüneller olabileceği fikrini güçlendirmiştir. 1990'larda, Japon ve Amerikalı ekipler tarafından yapılan sismik tarama çalışmaları, Sphinx'in pençeleri arasında büyük bir boşluk olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, bu boşluğun ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Atlantis teorileri, arkeologlar ve bilim insanları arasında geniş çapta tartışmalara yol açmıştır. Bugüne kadar, Atlantis'in varlığına dair kesin kanıtlar bulunamamıştır. Ancak, bazı araştırmacılar, Atlantis'in izlerini Akdeniz'de veya Atlantik Okyanusu'nda aramaya devam etmektedir. Antik Mısır'daki bazı yapılar ve semboller, Atlantis teorisyenleri tarafından bu kayıp kıtanın izleri olarak yorumlanmaktadır. Örneğin, Sphinx'in başındaki Nemes başlığı ve Firavun sakalı, bazı araştırmacılar tarafından Atlantis'in kraliyet sembollerine benzetilmiştir. Ayrıca, Mısır'ın ileri mühendislik ve mimari becerileri, Atlantis'in kayıp bilgeliğinin bir yansıması olarak görülmektedir. Günümüzde, Atlantis teorileri hala büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Bilim insanları, tarihçiler ve amatör araştırmacılar, bu efsanevi kıtanın izlerini bulmak için çalışmaya devam etmektedir. Modern teknoloji ve arkeolojik yöntemler, Atlantis'in varlığına dair daha kesin kanıtlar bulma umudunu canlı tutmaktadır. Atlantis teorileri, sadece kayıp bir medeniyetin arayışı değildir. Aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerinde yatan sırları ve antik uygarlıkların birbirleriyle olan bağlantılarını keşfetme çabasıdır. Bu bağlamda, Büyük Sphinx ve diğer antik yapılar, Atlantis'in mirasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Sphinx'in yaşı hakkında kesin bir sonuca varmak, bilimsel kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirir. Karbon-14 tarihleme yöntemi, organik malzemelerin yaşını belirlemek için kullanılabilir. Ancak Sphinx'in taş yapısı bu yöntemle doğrudan tarihlendirilemez. Bununla birlikte, Sphinx'in çevresindeki organik kalıntılar ve yapıların yaşını belirlemek için karbon-14 tarihleme yöntemi kullanılabilir. Jeolojik kanıtlar, Sphinx'in yaşı hakkında önemli ipuçları sağlar. Erozyon izleri, yapının maruz kaldığı çevresel koşullar hakkında bilgi verir. Şoçok'un teorisine göre, su erozyonu, Sphinx'in çok daha eski olduğunu gösterebilir. Ancak, bu görüş, ana akım jeologlar ve arkeologlar tarafından tartışmalı kabul edilmektedir. Sphinx'in yaşı konusunda yapılan spekülasyonlar, antik uygarlıkların ve yapıların daha geniş bir bağlamda incelenmesine yol açmıştır. Örneğin, bazı araştırmacılar, Sphinx'in yaşının, Mısır uygarlığının başlangıcı hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini düşünmektedir. Bu tür spekülasyonlar, tarih öncesi döneme ait potansiyel uygarlıklar ve onların etkileri hakkında yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geleneksel görüş, Sphinx'in yaklaşık 4500 yıl önce Firavun Kafre döneminde inşa edildiğini öne sürerken, alternatif teoriler yapının çok daha eski olabileceğini iddia etmektedir.
Bu antik yapının ardında yatan sırlar, sadece Mısır'ın değil, tüm insanlık tarihinin derinliklerinde saklı duran hikayeleri bizlere anlatıyor. Sfenks'in inşaatı, kullanılan malzemeler ve teknikler, firavunlar ve mimarlarla olan ilişkisi, alternatif teoriler ve tartışmalar, sembolizmi ve dini ritüellerdeki yeri ve modern teknolojiyle yapılan araştırmalar, her biri bu büyük yapının anlamını ve önemini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Sfenks'in yüzündeki bozulmalar ve yapılan restorasyon çalışmaları, binlerce yıl boyunca bu anıtın nasıl korunduğunu ve onarıldığını gösterirken, gizli geçitler ve odalarla ilgili teoriler ise, keşfedilmeyi bekleyen sırları bize hatırlatıyor. Jeolojik ve arkeolojik çalışmalar, uluslararası işbirlikleri ve modern bilimsel yöntemler, Sfenks'in sırlarını çözmeye yönelik umutlarımızı diri tutuyor. Büyük Sfenks, sadece Antik Mısır'ın değil, aynı zamanda insanlık tarihinin bir sembolü olarak, geçmişin derinliklerinden bizlere seslenmeye devam ediyor. Bu eşsiz yapının gizemlerini anlamak, tarihimizi, kültürümüzü ve kim olduğumuzu daha iyi kavramamıza olanak tanıyor. Her yeni keşif, her yeni teori, bizleri tarihin bu büyük muammasını daha da derinlemesine keşfetmeye teşvik ediyor. Umarım bu yolculuk, Büyük Sfenks'in büyüleyici dünyasına dair merakınızı artırmış ve bu antik yapının gizemlerini çözmek için ilham vermiştir. Sfenks'in sırları belki de hiç tam olarak çözülemeyecek. Ancak bu gizemler, bize geçmişle olan bağımızı hatırlatan birer işaret olarak her zaman var olacak. Gelecekte yapılacak araştırmalar ve keşifler, bu büyük anıtın ardındaki gerçekleri biraz daha aydınlatabilir ve bizlere yeni sorular sordurabilir. Antik dünyanın bu etkileyici sembolü, insanlığın sürekli bir öğrenme ve keşfetme arzusunu canlı tutmaya devam edecek.